Düştüm birkaç kere, söylemedim çocuklara. Evde halılara takılıyordum. Dizime kök hücre yaptılar ama hiçbir şey yaramadı. Ondan sonra daha da ağrımaya başladı. Sonrasında çektim acıyı. Çekilen MR ve röntgenlerde kesinlikle diz protezi ameliyatı olması gerektiği söylendi. Şükürler olsun, hemen koşa koşa Bursa bu doktorumuzu bulduk. Başarılı bir ameliyat geçirdik. Çok da güzel geçti yani. Hiç bu kadar kolay olacağını hiç tahmin etmiyordum. Bilseydim daha önceden yaptırırdım. Annem ilk ayıldıktan sonra ilk cevabı bu: neden ağrım yok, neden acım yok? İkinci bir bahar dedikleri, ikinci bir hayata başladı. Robotik diz protezi cerrahisi minimum risk, minimum acı, çok yüksek başarı. Adım Gülser, 75 yaşındayım. İstanbul'dan geliyorum. Vallahi 10 sene evvel dizlerim ağrımaya başladığında hep buz koydum. Bir doktora gitmiştim, ortopediye. Bayağı idare ettim ama yürürken öbür bacağımı zorlamaya başladı. Artık öyle bir zamana geldi ki yani yürüyemedim. Evden dışarı çıkamamaya başladım. Bayağı acı çektim yani. Kök hücre yağ tedavisi. Tabii bundan önce kolajen iğneler, kolajen tabletler desteklerini aldık, kas gevşeticiler, ama fayda etmedi. Maalesef biz çok fazla bir verim alamadık bundan. Ondan sonra daha da ağrımaya başladı. Daha beter oldum. Sonrasında çektim acıyı. Her defasında çekilen MR ve röntgenlerde kesinlikle diz protezi ameliyatı olması gerektiği söylendi. Bayağı kızım araştırdı. Karar verilen güne kadar en ince ayrıntısına, eline ne gibi doneler geçebiliyorsa o şekilde araştırma yapar. Eğitimini Amerika üzerinde yapması, bunlar tabii ki bizim için artıydı. Yorumlar çok güzel. Sosyal medyada açıklamalı videolar, doktorumuzun televizyon kanallarında görmek, haberlerde görmek, bunlar bize tabii ki güven veriyor. Çünkü merak ettiğimiz soruları zaten kendisi birebir cevaplıyor. Veyahut da işte sorduğunuz soruya asistanları direkt dönüş yapabiliyor. Bunlar bizim için artı. Çünkü iletişim bizim için çok önemliydi. Ben Doktor Bey'e anlattım, Doktor Bey'in videolarını izlettim. Burada ameliyat olan hastaların görüşlerini gösterdik, izlettik. Annemin biraz daha böyle içi ısınmaya başladı açıkçası. Biraz daha güven oluşmaya başladı. Ablamlarla görüştükten sonra artık kesin bir karara varmış oldu kendisi. Yani artık ben evet son noktadayım ve benim artık bu ameliyatı olmam gerektiğine inanıyorum dedi. Hemen karar verdik, şükürler olsun. Hemen koşa koşa Bursa bu doktorumuzu bulduk. Pazartesi günü ailece geldik buraya. Hastaneye girdik. Kayıt odasına çıktığımızda buradaki çalışan arkadaşlar karşılamasından onun haricinde ilgileri +2 yaptılar. O soru işareti tam tersine mutluluğa, huzura dönmeye başladı. Kayhan Hoca gelir gelmez bizim hepimizin elini sıkıp hoş geldin demesi. Bu zaten verdiği iletişimdeki ilk sıcaklık, ilk güven. O bizim için çok büyük bir artı. Ay, çok bambaşka bir insan ya. Ben bunları yıllardır görmedim. Hiçbir hastanede görmedim. Doktor Bey'le ilk muayenemizi gerçekleştirdik. İlk görüşlerini aldık. Annem ameliyata girerken çok o kadar stresli değildi. Hatta hepimiz güle oynaya şeklinde gönderdik. Önce sağ dizden, yani ağır olan kronik dizden başladık. 3 gün sonrasında bu sefer sol dizde operasyonumuz oldu. Annem ameliyattan çıktı. Gerçekten o sosyal medyada görülen hastalar birebir doğruyu söylüyorlar. Hiç nasıl girdim, nasıl çıktım bir baktım ki yataktayım. Bir acı sancı da yok. Hani böyle bir şey olamaz yani, o kadar güzeldi ki. Bu kadar kolay olacağını hiç tahmin etmiyordum. Bilseydim daha önceden yaptırırdım. Ertesi sabah yürütülmeye başlandı annem. Annem ayağa kalktığı gibi ayağa dikildi. Hani hatta fizyoterapist de buna çok şaşırdı. Hani yaş itibariyle hani teyzeciğim ayağa kalktın ve sen ayakta duruyorsun. Onlar için de çok güzel bir şey. Biz zaten çığlık karşıladık bunu. Hani annem artık kalkabiliyor. Gayet güzel yürüdüm yani. Ben zannettim ki acıyacak, ağrıyacak falan ama hiçbir şey hissetmedim yani. İlk önce balıkla, sonra böyle gel dedi. Baktım yürüdüm. Öyle gayet güzel yürüdüm. Çok rahattık. Yani ilk etapta tabii ki koridorda kısa bir yürüme. Daha sonra geri gelme. 75 yaşında olmasına rağmen çok rahat bir süreçti. Doktor Bey sabah muayeneye geldiğinde küçük ablamın dikkatini çekmiş. O kadar aşık ki mesleğine. Yaptığı dizi seviyor. Ben bunu yaptım, ben burada bir eser yarattım şeklinde. O kadar yani işine aşık, hastasına aşık. O kadar böyle ya kelime dağarcığım yetmiyor ya. Bilmiyorum, çok enteresan bir insan ya. Robotik protez diz cerrahisi mükemmel bir olay. Yani mesela 2 ablam Amerika'dan geldi demiştim. Onlar diyor ki tamamıyla Amerika ile aynı statüdeler.
cerrahi işlemler ve insan ilişkileri, halkla ilişkiler olarak. Tek başıma bisiklet sürmek, bunu çok seviyorum. Bir de merdivene rahat inip çıkmak. Gerçekten ağrısı, sızısı olan kişilere seslenmek isterim buradan. Yaşamadan kimse bir şeyi kanıtlayamaz kimse. Tabii ki de yaşayacaksınız ama bir şeylerin sonunu beklemeden yaşamak en güzelidir. Pişman mıyız? Tam tersine. İkinci bir bahar dedikleri, ikinci bir hayata başladı. Hepsine çok teşekkür ediyoruz bir aile olarak. Başta Kayhan hocamıza, herkese çok teşekkür ederiz. Ayaklarına taş değmesin diyorum. Başka yerde olsam evimi ararım. Şimdi demin dedim ya, evimi bile özlemedim. Ben kendi evimde gibi hissettim kendimi ya. Böyle bir şey olmaz ya.